Yeni bir maceradan merhaba. Bu sefer rotamız Toroslar. Hem eşsiz doğası ve güzel manzaralarının tadını çıkartmak, hem de motorlarımızı zorlu yollara sokmak ve zirvelere sürmek için yola çıkıyoruz. İlk bölümde İstanbul'dan yola çıkıp benim için çok anlamlı bir an için Eskişehir'e gidiyoruz. 42 yıl önce doğduğum evi buluyor ve ziyaret ediyoruz. Sonra ilk gecemizi Haymana'da geçirerek yolda rastladığımız yörüklerle ve sürüleriyle sonsuz düzlüklerin ortasına atıyoruz. Bu zorlu yollarda maalesef lastiklerimiz hiç de güvenmiyor. Düşe kalka göremeye vardığımızda karanlık çoktan çökmüş ve yorucu bir başlangıç yapmış oluyoruz. İyi seyirler. Eskişehir'e gidiyoruz. Babamızı aradık. Meşhur kebapçıyı önerdi. Acıkırız o saatte. 1 saat 45 dakikaya falan orada oluruz diyor. Buyurun lütfen. Kendimizi çekiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Eskişehir'de kebaplarız. Acıkır mısın aslında? Babamın seneler öncesinden bir tecrübesiyle tarif ettiği kebapçıyı bulduk. Güzel. Babalar günü 42 yıl sonra doğduğum eve geldim. İlk defa fotoğraflarını görmüştük ama. Doğduğumuz yer burasıymış. 42 yıl sonra gelmek ancak nasip oldu. Oğuz çok mutlu oldu. Doğduğu evi buldu. Oğuz iyi bir babalar günü hediyesi oldu ha. Kendime babalar günü hediyesi. Doğduğum yere geldim. Duyuyor musun? Baba yay günü kutluyoruz. Tamam. Canım benim, teşekkür ederim sana. Granos Otel'deyiz. Ne demek acaba diye düşündük ve Google sonrası neydi? Şifa tanrıçası. Buyurun. Granos abla, tanrıça. Bizim bir termal otel şeyimiz var değil mi? Her seyahatte. Sen ikili olarak biz termal otel seviyoruz. Kuzuluk termal otelde kaldık. Ta şeyde kaldık lan. Eski Zigetler Kalesi'nin orada tabii termalde kaldık. Hatırlıyor musun termal? Bir de akşam şey vardı. Canlı müzik var. Eğlence, yaşlılar böyle hep beraber oturuyor. Bizim gibi, bizim yaştakiler yani. Ekmek ve kaşarlı pide karışımı bir şeyler. Çok sevdik kepekli hamurdan Konya usulü pideyi, ince uzun. O yüzden bir de kuşbaşı yiyelim dedik. Gerçekten çok iyi. Başarılı. Haymana'dan yola çıkıyoruz. Bugün Kapadokya'da sonlandıracağız günü. Balonların kalktığı yerde kamp yapmak gibi bir hayalimiz var ama nasıl bir soğuk olacak bilmiyorum işin açıkçası. Bakalım bugün biraz offroad'a giriyoruz yavaş yavaş. Yok demiştik ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu.
yol burada değil, sağda. Şu an gölün üstündeyiz biz. Zaten kaymaya başladı. Batıyor. Ben de şurada yuvarlandım. Lastikler hiç tutmuyor. Baksana nasıl dolmuş benim sinir kapağının önü. Dur, kıçından kaldırıyorum. Bekle. 1, 2, 3. Kırılmış. Çok eğlenceli. Evet, çantanın veci ayrılmış şu arkasındaki. Şuraya oturmasını sağlayan parça bu. Oy ay. Bu çantayı bir şekilde tutturacağız. Straplarla, ziple bir şeyle. Şu kadar ya. Abi o kadar mı o kadar, direkt dengeyi bozuyor yani. Hiç steering kalmıyor. Ben bir sağıma düştüm, bir soluma düştüm. Lastiklere baksana, ağzına kadar dolu. Yani kontrol edilmem mümkün değil. Yeni gibi oldu. İlk yol tamiratımızı da yapmış olduk böylece. Evet. Oy, işte böyle dostlar. Yolda olmak böyle bir şey. San Antonio yollarından geçiyoruz. Yolun haline bak. Oh! Çok zordayız. Burası çok kötü. Şuradan çıkabilir miyiz şu hemen sağdan? Evet, oldukça zor bir yerden geçmeye çalışıyoruz. Böyle mi gidecek? Bilmiyorum ki. Makineyi biz nasıl çıkaracağız? Buralarda falan çadır yapabiliriz ha. Evet, başımız belada. Bitirsak mı salonu ya? Ha? Oldu. Tamam. Yola indir kendini. Ok. Gel. Su kayağı yapıyoruz gibi.
Motorun bozulmayan şeyi kalmadı. Traction control gitti. Şimdi de ABS gitti. Bakalım nasıl olacak. Lastikler dolu. Su kayağı yapıyoruz. Ön tekeri dolduran Tuz Gölü'nün iğrenç tuzlu çamurundan dolayı 8-10 kere düştüm herhalde. En sonunda fark ettik. Ön çamurluğun altını komple doldurduğunu, yani ön tekerin dönmediğini. En ufak bir yan eğimde kızaklayıp yana yatıyordu. Burası senin mi? Burası benim yeğen. Birader. Beğenmem bir kişi. Dayı sağ olasın. İyi bak kendine. Sağ ol sen de. Hayırlı yolculuk. Eyvallah. Uyumak yok. Ne? Mama veriyorlar mı sana? Ne tatlı bir şeysin sen. Hoyt. Hoyt.